E-ticaret sitelerimizde satışlarımızı nasıl arttırırız? Müşterilerimizi daha fazla nasıl memnun ederiz? Bir eklenti buldum. Bu videoda onu inceledim, onu göstereceğim. Kullanımı gayet kolay ve basit bir eklenti ama faydası bence fazla. Ücretsiz bir sürümünü tabii ki deneyeceğiz. Ücretli sürümü de var ama ücretsiz sürümüyle iş görüyor. Özellikle de bu eklenti özel günlerde çok işinize yarayacak diye düşünüyorum. Eklentinin incelemesine geçelim. Ondan sonra da zaten kurulumunu falan yapacağız. Hadi geçelim. E-ticaret sitemize geldik. Localhost'ta kurulu olan bir site arkadaşlar, biliyorsunuz. Buradaki önce testimi yaptım zaten. Okey, çalışıyor. Bir sıkıntı yok. Ondan sonra da internette zaten aktif olan e-ticaret sitemize kuracağız. Hemen gelelim bir tane ürünümüze. Geçen videomuzda bu ürün üzerinde çalışmıştık zaten, biliyorsunuz. Gene satış arttırma tekniklerinde kullandığımız bir eklenti üzerinde çalışmıştık. Ürünümüz bu. Hemen seçimi yapalım ve sepete ekleyelim. Sepete geldik. E-ticaret sitemizdeki sepetimiz, tabii ki bu alışveriş sepetimiz. Üstte gördüğünüz gibi bakın, hediye paketi. Eklentimiz aslında bir hediye paketleme eklentisi. Burada ürünlerimize şık hediye paketleri, eğer zaten ürünlerinize bir paket yapıyorsanız da özellikle de böyle özel günlerde hediye paketlerini daha da böyle güzelleştirebilip müşteriye gönderebilirsiniz. Memnun edebilirsiniz tabii ki. Böyle bir seçenek de sunduk. Bu ne işimize yarayacak? Birincisi, müşteri memnuniyetini arttıracak. İki, ortalama satış ciromuzu arttırma imkanımız olacak tabii ki. Hediye paketlerinde bir fiyatlar olacak. Ayrıyeten e-ticaret sitenizin bir marka değerini arttırma olabilir. Ürünümüze hediye paketi yapılmasını istiyoruz. Burada bu seçeneği veriyoruz. Şöyle üstüne bastığımızda bakın 5 tane ben hediye paketi oluşturdum. Tabii ki bu hediye paketleri belli boy ve ölçülerde olabilir ya da tek tip de olabilir. Bu size kalmış. Bunu belirtebilirsiniz de. Eğer tek tip bir ürün satıyorsanız da burada bir tane hediye paketi işte artık sığabilecek şekilde onu seçebilirsiniz ya da ürünlerinizin ölçüleri ve boyutları büyükse ona göre bir fiyatlandırma falan yapabilirsiniz. Ben 5 tane yaptım. İşte en küçükten en büyük jumbo pakete kadar seçenek verdim. Bunların da fiyatları tabii ki farklı. Evet, ürünüme bir hediye paketi olmasını istiyorum. Hediye paketini seçiyorum. Bu şekilde hediye paketim de eklenmiş oluyor. Fiyata da ekleniyor zaten. Ödeme sayfasına gittiğimde bakın, burada da ödeme sayfasında da görebiliyorsunuz. Müşteri memnuniyetini gerçekten de arttırır. Satış ortalamanızı da arttırır arkadaşlar. Bu eklenti üzerinde çalışacağız şimdi. Eklentinin Türkçe dil dosyası da var. Türkçe çevirisini de yaptım arkadaşlar. Dil dosyası var. Çok kolay ve basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Ayrıca de şunu da göstereyim hemen. Kaç tane seçenek yaparsanız bunları oluşturmanız gerekiyor. Bakın, WooCommerce tabii ki WooCommerce tabanlı olduğu için burada ürünlerde ben 5 adet oluşturmuşum. 5 tane hediye paketi ürünü oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Ne yapalım? Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da eklentinin kurulumuna geçelim. İncelediğim eklenti bu arkadaşlar. Hemen Türkçesine bakalım neymiş. WooCommerce için hediye paketi. Lütfen bu sayfalara girin. Geliştiricinin WordPress sayfaları arkadaşlar. Burada özelliklerine bir bakın edin. Özellikle de bakın, burada eklentinin ücretli sürümüyle ilgili burada özellikler var. Belki de aradığınız özellikler ücretli sürümde olabilir ama ücretsiz sürümde dediğim gibi işinizi çok rahat şekilde görüyor zaten. Hemen e-ticaret sayfamıza geçelim. İnternette aktif olan bir e-ticaret sitemiz tabii ki. Kontrol paneline geçelim. Eklentinin kurulumuna geçiyoruz. Eklentilere gelelim. Yeni eklenti ekle diyorum. Veya gift yazalım bakalım hemen çıkacak mı? Eklentiyi kurup etkinleştiriyorum. Eklenti kuruldu ve etkinleştirdik. Gördüğünüz gibi bu kısımlar WooCommerce ayarlar kısmında geliyor zaten. Bakın, burada bir tane tab açılıyor zaten. Burada ayarlarımız var ama zaten WooCommerce ürünler sekmesinde hediye paketimizi oluşturmamız gerekiyor. Önce bir Türkçe dil dosyasını bir yükleyelim arkadaşlar. Şuraları bir Türkçeleştirelim. Ondan sonra da bir ayarlarına geçeriz. Kontrol paneline geldik. Hemen Logo Translate eklentisine geçelim. Eklentiler bölümüne geldik. Eklentimizi bulalım. Evet, en son zaten Türkçe dil dosyası yok. Bir kalıp oluştur diyelim bakalım. Tamam. Po yükle diyorum. Tabii ki ben hazırladığım için hemen yükleyeceğiz. Eklentilerle ilgili videom var arkadaşlar. Karta koyacağım. Oradan da ulaşabilirsiniz. Yani eklentileri nasıl, Türkçe eklenti ve temaları nasıl Türkçe dil dosyası ekliyoruz, çeviriyoruz. Onunla ilgili videom var arkadaşlar. Seyredebilirsiniz. Önce bir logo klasöründe deneyelim. Bir denetlesin bakalım. Eşitleyelim. 87, 87. Tamamdır. Türkçe dil dosyası geldi arkadaşlar. Şimdi eklentimize bir bakalım tekrardan arkadaşlar. WooCommerce ayarlara geliyorum. Gift wrapper.
Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi çoğu kısım Türkçeleşti. Eklenti ayarlarına geçmeden önce WooCommerce ürünlerde bir tane hediye paketi oluşturmamız gerekiyor. Burada da zaten yazıyor arkadaşlar, bakın. Hediye paketi oluşturacağız. Bir kategorisini oluşturacağız. Kategori oluşturacağız. Sonra ürünü oluşturmamız gerekiyor. Sonra ayarlara gelmemiz lazım. O yüzden de WooCommerce ürünler, önce kategori, oraya hemen kategori yapalım. Hediye paketi dedim. Yeni kategori ekle diyorum. Kategorimiz geldi. Şimdi tüm ürünlere geçiyorum. Bir tane hediye paketi. Dediğim gibi siz isterseniz 2, 3, 4 tane. Ben lokalde 5 tane oluşturmuştum zaten. Bir tane oluşturacağım çünkü uzamasın çok fazla. Yeni ekle diyorum. Hediye paketi diyelim, hediye paketi dedik. İçeriğine de şöyle işte özelliklerini falan yazdık böyle. Tamam. Fiyatını verelim. Burada arkadaşlar dikkat etmeniz gereken özellik, sanal ürün olarak verin. Yani bir fiziki ürün değil bu zaten. Bunu seçmeniz lazım. Sanal ürün olarak seçmeniz lazım. İkinci, aklınıza gelebilecek sorulardan biri bu olabilir. Bu bir hediye paketi. Artı bakın burada gift wrapper yazıyor. Yani bu ücretli sürümünde birçok özelliği falan var ama kullanamıyoruz. Neyse. İkinci, aklınıza gelebilecek sorulardan biri. Ben buraya gerçi yazdım ama geliştiricinin WordPress sayfasında da zaten sıkça sorulan kısımlarda da sorulmuş etmiş bu. Sepete birden fazla hediye paketi eklensin mi eklenmesin mi? Eklenmesi biraz mantıksız geliyor. O yüzden bunu da nasıl kaldırırız? Stok kısmına gelin arkadaşlar. Tek tek satış. Satın alma işleminin sipariş başına bir ürünle. Bir siparişe bir hediye paketi oluşturacaksınız. O şekilde ayarlayabilirsiniz. Onu buradan yapabilirsiniz. Üçüncü soru ise şu olabilir. Bu ürünün hediye paketinin mağaza kısmında, yani mağazanızda bulunan ürünlerde gözükmesini istemiyorsanız, şu alanda gözükmesini istemiyorsanız bunu da gizlemeniz lazım. Onu da buradan yapıyorsunuz arkadaşlar. Bakın, mağaza ve arama sonuçları düzenle diyor. Bunu gizli olarak seçerseniz mağaza sayfasında, yani şu ürünlerin içerisinde gözükmez hediye paketi. Onu da belirteyim. Aklınıza gelebilecek sorulardan geliştiricinin WordPress sayfasında dediğim gibi soru cevap kısımlarında yazılmış. Onları ben not aldım çünkü büyük bir ihtimalle de aklınıza gelebilir. Yani yapmak istemeyebilirsiniz. Bunları, onu da söyleyeyim. Göstermiş olduk. Bu şekilde buraya da kısa açıklamasına şunu ekleyelim de düzgün olsun. Burada hemen bir resim ayarlayalım. Kategorimizi hemen hediye paketi seçelim. Yayınla diyorum. Hediye paketini oluşturduk. Şimdi ayarlara geçebiliriz. Eklentimize geçelim. WooCommerce ayarlar sekmesinin içinde zaten gift wrapper, hemen buraya geçtik. Bakın şimdi işlemleri yaptık. Zaten burada kurulum talimatlarını falan anlatıyor ya. Burada zaten birebir yaptığımız işlemler. Burada kategorimizi bulalım. Hediye paketi. Tamam. Hediye paketine isterseniz işte yazı da ekletebilirsiniz. Yani bir metin, bir içerik ekletebilirsiniz, yazdırabilirsiniz. O size kalmış. Bana 100 ile sınırlayalım. 0'da 0 sınırsız oluyor artık. Bunlar da zaten üstünde yazdığı gibi. Şunu da çevirip bakabilirsiniz. Eski sürümlerde bu eklentiyi işte iz bırakmayın. Kaldırmak isterseniz de bunu işaretleyip kaldırırsınız. Bunu bir kaydedelim. Sipariş paketleme. Bakın, hediye paketi isteme konumu. Burada videonun başında göstermiştim. İsterseniz sepetin üst tarafında, alt tarafında zaten anlarsınız. Burada da sepetten önce, sepet teminatlarından önce, sepetten sonra, ödeme yapmadan önce, ödeme sayfasında siparişte demiş. Mesela böyle birden fazla da seçebiliyorsunuz. İsterseniz sepetten önce ve ödeme yapmadan önce şeklinde seçebiliriz. Şunu kaldıralım. Sepetten önce ve ödeme yapmadan önce. Böyle bir şey olabilir. 3 şekilde gösteriyor ama burada en çok, yani kullanabilecek en iyi bence ikisi, şu şekilde olabilir ya da bu şekilde olabilir. Deneyebilirsiniz bunu da. Küçük resimleri göstersin. Evet. Bağlantı küçük resimleri. İsterseniz hediye paketlerine arkadaşlar link de verebilirsiniz. Yani içeriği, hediye paketin içeriğini gösterebilirsiniz. Bastığı zaman hani özellikleri, bir içerik yazmıştık ya, oraya ulaştırabilirsiniz. İsterseniz de link vermezsiniz. Yalnızca hediye paketi olduğunu gösterirsiniz. Herhangi bir şey, işte fiyat olur orada, bilmem ne olur. Bunu da açabilirsiniz. İsterseniz açmazsınız. Sepete birden fazla. Burada da zaten bakın o seçenek çıkıyor. Birden fazla siparişte bir tane birden fazla hediye paketi eklenmemesi için sepete birden fazla hediye paketi ürününe izin verilmesi. Verilsin mi diye soruyor. Hayır diyoruz. Verilmesin. Bu şekilde kaydedin. Dil seçeneği diye bir özellik var. Hemen şöyle bir bakalım. Çevirisini yapalım hatta. Aşağıdaki hediye paketleri seçeneklerini sunuyoruz demiş. Tamam, bunu olduğu gibi da buraya yapalım. Bunu da böyle kaydedelim. Daha fazla bilgi demiş. Burada da herhangi bir şey yoktu zaten. Ayarlarımızı bitirdik. Aslında WooCommerce ürünler sekmesinde de yaptık. Ürünümüzü, hediye paketini oluşturduk. Şimdi artık test kısmına geçebiliriz. Mağazamıza geldik. Bir tane ürüne hemen girelim. Sepete ekleyelim. Hediye paketi ekleyelim mi? Evet, hediye paketi olsun. Paketimiz burada. Buraya da mutlu yıllar dedim. Siparişe hediye paketi ekleyelim. Ödemeye geçelim. Gördüğünüz gibi not, mutlu yıllar, hediye paketi 1.
109 lira, 100 lira da kargo ücreti falan işte neyse. Siparişi onayladığımızda işlem bitmiştir arkadaşlar. Bu şekilde çalışıyor. Eklentinin kurulumu, ayarları oldukça basit arkadaşlar aslında. Eğer bu tip bir e-ticaret siteniz varsa, hani böyle küçük eşyalar, küçük hediyelik ürünler, çok büyük ebatta olmayanlar mesela, ürünler satıyorsanız, e-ticaretini yapıyorsanız bu önerilebilir bence. Özel günlerde bayağı bir faydasını da görebilirsiniz. Müşteri memnuniyetini ve satışları arttırmada bence destek olabilir bu eklentiler, bu tip eklentiler. Hatta biliyorsunuz bir önceki videomuzda da onu da koyacağım, kartta görürsünüz zaten. Oradan ulaşabilirsiniz. Satış arttırmaya destek olacak eklenti bir tane incelemiştim. Gene aslında kanalda birden fazla var. Onu da buradan ulaşabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz lütfen bir beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.